Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün çayın kahvenin yanına çok yakışan içi kakaolu fındık kreması dolgulu şahane bir ceviz kurabiye tarifim var. Bu kurabiye tarifini denemenizi tavsiye ederim. Çok lezzetli, kıyır kıyır lezzetli bir kurabiye oluyor. Hemen tarifime başlayalım. Öncelikle tarifimde susuz yağ kullandım. Susuz yağ bulamazsanız evde kendinizde tereyağından sade yağ yapabilirsiniz. Yapımı oldukça zahmetsiz ve kolaydır. Örneğin 1 kilo tereyağını bir tavaya alın, kısık ateşte erimeye bırakın. Yağ eriyip kaynarken tortular dibe çökmeye başlayacaktır. Üstü de köpük köpük kabarmaya başlayacaktır. Köpükleri bir süzgeç veya kevgir yardımıyla temizleyin. Bu şekilde sade yağını elde edebilirsiniz. Tarifimde oda sıcaklığında beklettiğim 150 gram susuz yağımı uygun bir kabımın içerisine alıyorum. Dilerseniz susuz yağ yerine sade yağ da kullanabilirsiniz. Biskin yağı veya vita yağı da kullanabilirsiniz. Bu yağları kullanmamızın sebebi bu kurabiyenin dışı daha kıtır olması gerekiyor. Bisküvi kıvamında olması gerekiyor. O yüzden bu yağları tercih edebilirsiniz. 1 adet yumurtamı kırıyorum. 1 tatlı kaşığı sirke ekliyorum. 1 çimdik tuz ilave ediyorum. Bir çay kaşığı karbonat ekliyorum. Bir çay bardağı toz şeker ekliyorum. Bu malzemelerimi el çırpıcısıyla güzelce karıştırıyorum. Unumuzu eklemeden önce tüm malzemelerimizi güzelce karıştıralım. İyice karıştırdıktan sonra unumuzu ilave edeceğiz. Öncelikle bu aşamada 1 su bardağı unumu ekliyorum. Unumu ekledikten sonra çırpıcıyla karıştırıyorum. 2 su bardağı un ilavesi yaptım. Toplamda 3 su bardağı un eklemiş oldum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitredir. Şimdi hamurumu eşit miktarlarda 2 ayrı kaba ayırıyorum. Bir kabında sade ceviz kurabiye yapacağım. Diğer kabında kakaolu ceviz kurabiye yapacağım. Dilerseniz tamamını sade kurabiye de yapabilirsiniz ya da sadece kakao ile de yapabilirsiniz. Kakao için ayırdığım kabımın içerisine 1 yemek kaşığı kakao ekliyorum ve elimle güzelce yoğuruyorum. Kakaolu kurabiye hamurumu güzelce yoğurduktan sonra şimdi avucumun içerisinde küçük parçalar koparıp yuvarlıyorum. Yaklaşık fındık büyüklüğünde hamur parçaları koparıp avucumun içerisinde yuvarladım. Tam 16 adet kakaolu kurabiye yuvarladım ve tam 16 adet sade kurabiye yuvarladım. İlk aşamada bu kadar yuvarlamanız yeterli. Çünkü benim ceviz kurabiye kalıbımda 16 göz var. 16 göz olduğu için çok çabuk piştiğinden dolayı kurabiye hamurları da bir kenarda kurumaması için bu şekilde azar azar yaparak pişirdim. Şimdi kurabiye kalıbımın iç kısmını ve üst kısmını sıvı yağ ile yağlıyorum. Bu aşamada bir fırça yardımıyla sıvı yağ ile kalıbınızı yağlarsanız çok güzel bir şekilde her tarafı yağlanmış olur. Bu en önemli püf noktalarından bir tanesi, kalıbınızın iyice yağlanmış olması gerekiyor. Eğer az yağlarsanız hamurlar kalıbınıza yapışır ve güzel bir sonuç elde edemezsiniz. Kalıbımızı yağladıktan sonra öncelikle sade kurabiye hamurlarımı kurabiye kalıbımın gözlerine yerleştiriyorum. Bu aşamada kurabiye hamurlarımı yerleştirdikten sonra ocağımın altını kısık ateşte 1 dakika boyunca pişiriyorum. Daha sonra diğer yüzünü çevirip yine aynı şekilde 1 dakika gibi bir sürede pişiriyorum. Birkaç defa arkalı önlü olacak şekilde tavamızı çevirelim. O şekilde kurabiye hamurlarımızı pişirelim. Dikkatli ve kontrollü bir şekilde pişirelim ki kurabiyelerimiz yanmasın. Diğer yüzeyini çevirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişmiş ama biraz daha kızarması gerekiyor. O yüzden alt kısmı piştikten sonra tekrardan diğer tarafını çevirip kızartacağım.
Şimdi tam istediğimiz renkte gördüğünüz gibi çok güzel kurabiye hamurlarımız kızardı. Daha fazla kıyır seviyorsanız biraz daha kızartabilirsiniz ama çok fazla kızartmamaya özen gösterin. Çok çabuk yanabilen, ısınabilen bir kurabiye oluyor. Çünkü ocağımızın altı devamlı açık olduğu için kısık ateşte bile olsa ısısı gittikçe daha da çok çoğalıyor. Sade kurabiye hamurlarım piştikten sonra bir tepsiye aldım ve şimdi tekrardan kurabiye kalıbımın her tarafını sıvı yağ ile yağlıyorum. Kakaolu kurabiyelerimi yerleştiriyorum. Ceviz kurabiye tarifimizi ocakta yaptığımız için biraz ocağınız batabilir ama bu lezzete gerçekten değer. Şimdi tekrardan kakaolu kurabiyemi de aynı işlemde yapıyorum. Arkalı önlü pişecek şekilde çevirerek pişiriyorum. Kakaolu kurabiyelerim de pişti. Şimdi iki kurabiyelerimi de farklı tabaklara ayırdım. Sade kurabiyelerimizi ve kakaolu kurabiyelerimizi. Sade kurabiyelerimizin ve kakaolu kurabiyelerimizin içine fındıklı kakaolu kremamızla dolduralım. Dilerseniz sürülebilir çikolata yerine fıstık kremasıyla veya fındık kremasıyla da bu lezzet yapabilirsiniz. Orijinalinde süt reçeliyle yapılan bir kurabiye tarifidir. Ben bu şekilde sürülebilir çikolatayla yaptım. İlk önce bir kısmına çikolatayı sürdüm. Bolca sürdüm ki diğer kısmının iç boşluğuyla birlikte dengelemesi için. Diğer kapağını da kapatıyorum ve elimle hafifçe sallıyorum. İki tarafına da çikolatamız yerleşmiş oluyor. Kurabiyelerimin içini doldurduktan sonra kurabiyelerimi hazırlamış oluyorum. Aynı şekilde sade kurabiyeyi de aynı yöntemle kurabiyelerimin içini dolduruyorum. Sürülebilir çikolatayı ben bu şekilde sıkma torbanın içerisine bir miktar ekledim ve makasla ucunu kestikten sonra iç dolgusunu hazırladım. Böylelikle hem daha kolay oluyor hem daha temiz çalışmış oluyorsunuz. Alternatif olarak meyveli marmelatlarla da yapabilirsiniz veya farklı meyveli soslarla da yapabilirsiniz bu tarifimi. Gerçekten çok lezzetli bir kurabiye oluyor. Çayın kahvenin yanında harika lokmalık atıştırmalık oluyor. Ben tavada ceviz kurabiye kalıbını kullandım. Dilerseniz elektrikli olarak da ceviz kurabiye kalıpları var. Onlarla da yapabilirsiniz. Ceviz kurabiyelerimizi tavada pişirdikten sonra kenar kısımlarında kalan kurabiye hamur parçalarını robottan geçirerek sürülebilir çikolatanın içerisine de ekleyip o şekilde de iç dolgusunu hazırlayabilirsiniz. Fırın kullanmadan ocakta yapabileceğiniz çok lezzetli bir kurabiye tarifi. Bütün kurabiyelerimi bu şekilde hazırladım. Bu malzeme ölçülerinden tam 70 adet ceviz kurabiye elde ettim. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme ölçülerini arttırabilirsiniz. Daha az yapmak isterseniz de malzemeleri yarı olarak yaparak hazırlayabilirsiniz. Daha çok nişan veya mevlüt günlerinde bu kurabiye çok fazla yapılan bir kurabiyedir. Özel bir kurabiye olduğu için özel günlerinizde misafirlerinize ikramlık olarak hazırlayabilirsiniz. Ceviz kurabiyemiz sunuma hazır. Yakından da gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Hem görüntüsüyle hem lezzetiyle muhteşem bir tarif. Hemen sizlere yakından bir tanesinin iç dokusunu göstermek istiyorum. Dışı bisküvi lezzetinde kıyır kıyır bir kurabiye hamuru, içinde de muhteşem çikolata dolgusu var. Şahane lezzetli bir kurabiye. Sizler kıvamına bakarken küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayınız. Yepyeni tariflerimden anında haberdar olabilmek içinse bildirim zilini lütfen açınız. Bir sonraki tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.